Merhaba arkadaşlar. İlk çıktığı günden beri kullandığım iPhone X'i bırakıp neden Samsung Galaxy S9 Plus'a geçtim? Evet arkadaşlar, IEPS TV stüdyolarındayız. Kameranın arkasında sevgili Ozan Sihay var. Böyle yaptı. Ben merhaba der diye düşünmüştüm ama hani sesi girer diye, ama herhalde sessiz kalacak. Bence kalınmayacak. Öyle şeyler söyleyeceğim ki. Evet arkadaşlar, iPhone X kullanıyorum. İlk günden beri seve seve kullanıyorum. Şu anda iPhone 8 de var. Ama hani kaşındım herhalde, bilmiyorum. Samsung Galaxy S9 Plus'ı Ozan bana sürekli bir kamerasını gördüm, Ultra Slow Motion modunu gördüm, şunu gördüm falan. Dedim ki yani bu neymiş, alalım o zaman kullanalım abi. Yani madem bu kadar iyi bir şey, bu kadar gelişmiş, bizim iPhone bunun yanında çöp, kullanalım dedik. Kendisi de iPhone 10, iPhone X kullanıyor bu arada. Günah kişisi ben oldum. Dedim ki tamam abi, madem bu kadar iyi, güzel, ön kamerası efsane, işte şu falan filan, tamam aldım, kullanalım dedim. Telefonu aldım, kullanmaya başladım. Ölmedim, sürünüyorum. Neden? Şimdi bu telefon kötü olduğundan değil ama şu anda kendimi çok lüks, ultra lüks bir residence'dan, her şeyin yerini bildiğim, çok büyük değil belki ama çok şık, çok lüks bir residence'dan, belki bir penthouse'dan, kocaman, Levi Derya böyle manzarası olan, havuzlu, bahçeli, koca bir villaya taşınmış gibi hissediyorum ama neyi nereye koyduğumu hala bulamıyorum. Aslında bulunmayacak gibi değil, tabii ki buluyorsunuz ama o alışkanlıklar kolay değişmiyor. Tabii bu iki telefonun donanımsal olarak birbirlerinden farklı yanları var elbette ve burada bence Samsung bazı noktalarda daha başarılı işler çıkarmış ama Apple'ın verdiği bir alışkanlık var ve Apple'a alışan bir insan gerçekten bu telefonda biraz, belki 10 gün, belki bir hafta bir acemilik çekiyor. En başta menü tamamen farklı. Yani benim kısa yollarım, işte bunun kendince bir widget ayarı var hani sol tarafta, işte orada ben güvenli birçok şeyi koyabiliyorum. Onlarla ilgili Samsung'da zorluk çektik. Samsung'da çok daha iyi bir kamera var arkadaşlar. Kesinlikle daha iyi. Yani bunu tartışamayız. Ozan, iPhone'un arka kamerası, bak ön kamera demiyorum, arka kamerası gece düşük ışık modunda. Gece modunda nasıl? Yani normal fotoğrafta fena değil de portre modunda çok. Hayır, gece De işte çok kötü. Gece çok kötü. Aha. Ön kamera nasıl? Ön kamera Piksel. Hiç kullanamıyorsun yani, rezil. Ama bunun ön kamerası iyi abi. Bunun ön kamerasında şöyle bir problem var. Yazılımından dolayı gerçek kendini göremiyorsun. Yani bir böyle bir blur efekti bir şey var gibi hafiften. O benim çok sevmediğim bir şey. Ayarlarla falan biraz onu ben kaldırdım ama yine de biraz var gibi geliyor. Hani insan olduğundan daha güzel gösteriyor. O beauty efekti var işte. Güzel. Aynen. Ama ben çok sevmiyorum onu. Ben biraz daha doğal görüntüyü. Doğal görüntüde bu daha başarılı ama arka kamerada bir kere 1.5 diyafram var bunda, biliyorsun değil mi Ozan? Evet. Samsung'da. 1.5 diyafram bir kere çok iyi ışık alıyor. Kesinlikle, tabii ki. Abi bunun arka kamerasını biliyorsun yani, her türlü biz gece karanlıkta, düşük ışıkta falan iPhone problemli. Yani istediğimiz görüntüyü alamıyoruz ve kullanamıyoruz. Sosyal medyada ben kullanmıyorum mesela. Bunu kullanabiliyorsun. Gerçekten 1.5 diyafram şu anda bildiğim kadarıyla tüm telefonlarda ilk ve çok başarılı işler çıkarıyor. Onun dışında menü tarafında Apple'ın ciddi bir kolaylığı var. Yani her şeyi böyle tık aşağı çek, yaz gelsin, orada son kullandığın uygulamalar olsun falan. Bunu nasıl yaparsın? Bu telefonda da ya klasörler koyarsın yine. Aslında yapılamayacak şeyler değil. Ama bütün bu olay aslında alışkanlıktan kaynaklanıyor. Yani ben Apple ekosistemine o kadar dahil olmuşum ki, işte bilgisayarım, Apple TV, Apple Watch, her şey. Bir anda böyle kendimi başka bir gezegende gibi hissettim. Bu tarafta mutsuz oldum. Ama telefonun mesela bir ekranı var. Yani Apple'la hiç kıyaslama. Bence o ekran efsane bir ekran. Yani belki daha iyileri vardır diğer telefonlara. Sen Huawei P20 Pro ile ilgili de mesela onun kamerasını da biz test ettik. Cidden iyi kamera yani. Ama hani sadece kamera için de telefon almam ben şahsen. Şimdi şunu fark ettim. Bu telefonu kullanırken bir tane yedek iPhone 8'im vardı. iPhone 8'e taktım. Yani ona taktığımda kendimi böyle daha evime dönmüş. Daha böyle hani bir tatile gidersin de falan filan böyle takılırsın ya da eve döndüğünde bir huzur gelir ya. Kendimi öyle hissettim. O yüzden iPhone'un hani benim tarafımda böyle bir özelliği var. Daha benimsediğim, kullandığım, alıştığım bir telefon. Ama bu onun daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. Bu arada şu anda kararsızım. Bu telefonu kullanmaya devam etsem mi? Yoksa işte tekrar yeni bir iPhone X mi açsam ya da 8'i kullanmaya devam mı etsem? Çok kararsızım. İki telefonda kullanıcılarından yorumları bekliyorum. Hani onunla ilgili yorumlarınızı yazın. Ben şu anda bir müddet buna alışıp devam mı etsem? Bu ekosisteme mi geçsem? Yoksa iPhone'la mı devam etsem diye düşünüyorum tabii. İki telefon arasında kendimi en çok banka uygulamaları ve güvenlik noktasında bunda yaparken biraz tereddütte hissettim ama şunu da unutmamak lazım. Yani araba kullanmak da tehlikeli ama düzgün kullanırsan. Hani hepimiz kullanıyoruz. Ferrari kullanmak da tehlikelidir ama kullanıyoruz. Hepimiz kullanıyoruz. Yani bugün Ferrari kullanmayan kimse yoktur değil mi o zaman yani? Sonuçta bunu dikkatli kullandığın sürece, bilinçli kullandığın sürece aslında çok da tehlikeli değil yani. Hani belli prosedürleri izlersen, işte Google Play'den bilinen uygulamaları indirsen falan, o zaman çok büyük bir risk taşımıyor güvenli kullandığın zaman. Onun dışında bunun çok güzel bir tarafı var. Bunun içinde bir güvenli klasör var. Bu çok önemli. Bu güvenli klasörün içinde, ki hiçbir incelemede bundan bahsetmiyorlar. Bence çok önemli bir özellik. Güvenli klasörün içinde ayrı bir telefon gibi, yani telefonunun içine girse de onu ayrı bir kapalı bir sistem içerisinde tutuyor ve oraya ayrı programlarını kuruyorsun. Oraya işte bankalarını kurabiliyorsun. Tamamen güvenli klasör ve onu ayrı, telefonu açtıktan sonra bile direkt içine giremiyorsun. Samsung Knox olarak yapılan şeyin geliştirilmiş hali. Hani daha önce Knox olarak çıkmıştı. Bence çok, aslında çok faydalı ve çok amaçlı bir hizmet veriyor o noktada kullananlar için. Dediğim gibi telefon içinde sanal ayrı bir telefon oluşuyor ve kesinlikle güvenli. iPhone tarafında benim bildirimlerle ilgili alışkanlıklarım vardı. Bunda da hiçbir şekilde
şekilde bildirim kaçırmazsınız. Fakat buna alıştığınız için göz bir onu arıyor. Ben tahmin ediyorum 10 gün kullansaydım bu telefonu zevkle kullanırdım. Ama dediğim gibi kullandığım ekosistem, notlarım vesaire hepsi Apple tarafında. Apple'ın memnun olmadığım çok fazla şey var ve hala var ama şu anda onu kullanırken kendimi zamandan tasarruf etmiş hissediyorum. İnsanlar Samsung alıyor, işte eleştiriyor. Androidçiyim, ben iPhone kullanmam diyor. Bizde öyle bir fanatiklik yok. Gerçekten ben hani her şeyi bir denemek istiyorum. Bir de ben kaşınıyorum. Yani her sene bu zamanlar böyle Apple'ın şu anda 1-2 ayı var yeni telefonlarının lansmanına. Hani bu zamanlar bir sıkılıyor muyum, bir şey oluyor, böyle farklı bir şeyler denemek istiyorum. Denediğim zaman da hep aynı şeyi yaşıyorum. Tekrardan bir böyle iPhone'a bir dönüş yapıyorum. Şu anda yeni zamlar geldi biliyorsunuz. Bu zamlardan sonra bu telefon alınır mı? Bence alınmaz. iPhone X şu anda 7500 lira. Hani daha ucuza da alabilirsiniz ama bu fiyattan bence almayın. Yani sonuçta bu işi yapan birisi olarak söylüyorum. Kesinlikle almayın. Bu arada iPhone 8 ve 8 Plus alabilirsiniz. Onlar da çok yetenekli telefonlar. Ama 2 ay sabredin arkadaşlar. Bence buna verilecek parayı yeni çıkan iPhone'u alabileceğiz. Hani bu da burada kayıtlı olarak kalsın. S9 Plus da bana göre, ya bunlar da pahalı. Yani şimdi 5000 lira, 5500 lira, buna da bir zam geldi, 5,5 oldu. Bunlar da çok akıl işi değil yani baktığın zaman. Yani çünkü Amerika'da adam bunu 1000 birime, yani 1000 para birimine alıyor. Yani 1000 dolar alıyor. Biz burada 7000 ya farka bak ya, şaka gibi. Şimdi söyleyince kendim mikrofondan duyunca daha çok şey oldum yani, etkilendim. 7500 çok arkadaşlar, almayın. Benden daha önce bu iPhone X alanlar da hiç bana öyle şey yapmasın. Hepinize kazandırdım arkadaşlar. Siz aldığınızda neydi? Şimdi bugün ne yani? Bakın altın bu kadar kazandırmıyor, dolar bu kadar kazandırmıyor değil mi Ozan? %25 kazandın ya. He? En büyük yatırım. Bir dakika, sen %30 kazandın ya. Tabii canım. %30'dan fazla kazandın ya. 2 katı abi. Var büyük para. Evet arkadaşlar, iki telefon arasında ben hala kararsızım. İkisinin de güzel tarafları var. İkisinin de kendince evet tercih edilesi tarafları var ama ikisi de günün sonunda hani dünyayı kurtarmıyor. En nihayetinde telefon burada alışkanlıklarla ilgili. Hani otomatik vites kullanıyorsun ama manuel vites bir spor arabaya veya işte F1 şanzımanlı bir spor arabaya geçiyorsun. Tabii ki farklılıklar olacaktır ama iki telefon da kötü değil. İkisi de güzel. İkisi de bence şu an pahalı ve gerçekten şu anda şu aşamada, şu son 2 ayda yeni bir iPhone alacaksanız bence 2 ay bekleyin. İnsan kendi işini bu kadar baltalar ya. Vallahi insan kendi işini bu kadar baltalar. Yani bekleyin arkadaşlar. Nihayetinde yeni iPhone'lar tanıtılacak. Fiyatlar güncellenecek. Bunların fiyatları tabii ki düşecek. Elimizde stok var bu arada, haberiniz olsun yani şey olursa. Şu anda biz satışlarımıza devam ediyoruz. Ozan, tişörtün nasıl? Tişört çok iyi abi. Nereden? Seninki de. Amazing tişört. Amazing diyorum ama bak. Amazing. Ama Q ile bitiyor abi. Güzel değil mi? Daha yeni şeyler geliyor. Senin üzerindeki de güzel. Şu an göremiyoruz ama Bir sonraki programda göreceğiz. Ozan, senin bu iki telefon arasında sormak istediğin bir şey var mı? Ergonomi olarak nasıl sence? iPhone abi. Ergonomi olarak. Çünkü tek elle daha rahat kullanabiliyorsun. Bunda şöyle, ben yazılımsal müdahalelerle tek elle onu kullanmaya çalışıyordum. Yani mesela aşağı indirince bildirimler geliyordu ekranın herhangi bir yerine sürünce. Sana da zamanda göstermişimdir o özelliği S8 döneminde. Bu daha ergonomik bir telefon ve daha fazla alışkanlıklarla daha doğru entegre oluyor. Yani bir iPhone 6'da 7'de alışkanlığın varsa, işte parmak izi değişti ondan bahsetmiyorum ama onun dışında genel her şey böyle üzerine koyarak gidiyor bence. Yani işte sağa çekince bir şey oluyor falan, sola çekince bir şey oluyor gibi şeyler ekleniyor ama mesela bildirimler aynı. Aşağıdan bir şey çıkıyor. Bunda mesela işte pil yüzdesini göremiyorsun indirmeden. O belki hani olumsuz bir özellik. Bunun gibi olumsuz özellikleri de var. Ben ekranıyla ilgili de çok böyle tereddütlerim var mesela iPhone X'in. Ama genelde kullanım olarak iPhone tarafı daha ergonomik. Genel olarak tüm iPhone'lar. 8 Plus, 7 Plus tarafı belki biraz ayrı tutulabilir bundan. Hani 2 kere basıyorsun geliyor falan ama onun dışında daha ergonomik geliyor bana. Çünkü ince uzun bir telefon bu. Evet. Başka? Başka yani ben de artık iPhone'a alıştım ama tabii kamera olayı beni çok cezbediyor işte. Yani özellikle slow motion özelliği muhteşem. Bundaki farklı çalışıyor. Bunda sabit olman gerekiyor. Karenin içinde bir hareket algılaması falan gerekiyor. Telefonda söylemiştim, hatırlıyor musun? Evet. Bildiğimiz slow motion gibi değil de biraz böyle o ortamı, ambiyansı yaratmanı bekliyor. Ama ultra slow motion gerçekten saniyede 1000 kare çekiyor. 1000 kare. Bizimki 240. 240. Ki biz bunu çok övüyorduk o zaman. Evet. Hatırlıyor musun? Ama bu teknoloji bu yerinde durmayacak. Hani RAM'lere falan girmeyeceğim arkadaşlar. İkisi çok farklı sistemler. Birisi iOS, birisi Android. İkisinin arasında tabii ki fark var. Birisi daha stabil bir sistem. Zaten bu, ya şöyle söyleyeyim, kimse iPhone almazdı abi. İçindeki işletim sistemi olmasaydı kimse yani bunları konuşuyor olmazdık. Çünkü bunun içindeki, bunu farklı yapan şey işletim sistemi. Kullandığım malzeme değil, kullandığım materyal değil, bilmem ne değil. Ama malzeme tarafında da şunu söyleyeyim. Bunun ilk iPhone'dan beri sim kart slotu bile metal. Hani ne kadar önemli diyeceksin. Kullandığı malzemeden bahsediyoruz. Yani teknik tarafından değil, malzeme kalitesinden. Mesela şu an S9 Plus'ın içindeki plastik bir malzeme sim kart slotu ve orada SD kart yeri. SD kart olması çok güzel bir şey bence. 400-500 GB'a kadar bildiğim kadarıyla destekliyor. Yani bayağı bir şey destekliyor. Direkt hard diske bağlanabilmesi güzel bir şey. Kaç kişi kullanıyor bunu? Çok az insandır ama ben mesela şu an bu telefonu kullansam o özelliğini kullanırım. Yanında hard disk taşırım. Verilerimi içinde tutarım falan. iPhone tarafında bence Apple'ın dizaynı, arka görüntüsü, tasarım olarak o cam ve içindeki o şey var ya. Sen siyah kullanıyorsun ama ben beyaz ve bu gold'da daha çok belli
belli ediyor kendini. Bence o çok kaliteli gösteriyor. Bunda öyle değil abi. Bunda ön taraftan baktığın zaman muazzam yani. Bunun arka tarafını bakınca bir Samsung yazısı, işte kamera falan beni çok büyülemiyor yani. Hani başkasını büyüleyebilir. Açıkçası ikisi de güzel telefon ama ben hala ekosistemden ve yazılımdan dolayı Apple tarafındayım. Bunu kullananlara da tabii ki neden kullanıyorsun demem. Onun da bir tecrübe ettik. Çok güzel artıları var. Bataryası da günün sonuna kadar çıkarıyor. Bizim bir işletmede sen hangisi olduğunu anladı. Bir işte kafede. Bizim supervisor'ımız sevgili Kadir dedi ki Burhan Bey de telefon alacağım dedi. Size danışmak istediğinde önerirsiniz dedi. Ben dedim ki yani ben hani ne bütçen ne bilmiyorum ama ben Apple kullanıyorum genelde dedim. Hani ya ben dedi pahalı bir şey almayacağım dedi. Normal bir telefon alacağım işte 1000 lira şeyinde dedi. Dedim ki Kadir 1000 liraya telefon yok. Yani benim bildiğim yok. Karşıda bir teknoloji mağazası. Oraya girdik. Gel dedim bakalım. Gerçekten 1000 liraya telefon yokmuş bu arada. 1000 liraya telefon olmaması da bir ülkede çok garip bir şey ya aslında. Gerçekten. Bakıyorsun 1500 liraya 16 GB Samsung'lar, Huawei'ler falan filan. Kadir dedi ki Burhan Bey dedi işte baktık ki 2000 lira görünüyor. Ha 2000 lira olacaksa da o zaman iPhone 6 alırım dedi. Bak şimdi burada çok önemli bir şey var abi. Demek ki insanların gözünde düşük paraya alırken alternatif çok ama belli bir paranın üzerine vereceksem iPhone alacağım diyor. Anladın mı abi? Bu önemli bir algı aslında. Bunu başarmış olmak da önemli yani. Belli bir paraya vereceksem iPhone alacağım diyor. Ya şimdi bak şunun şu tarafı var ya şurası. Şimdi bak abi bak şimdi. Şunun şu an görüntüsü. Şimdi bak olay efsane. Şimdi bunu açmıyorum. Bunu muhtemelen birazdan açacağım yenisini. Benim telefonuma sponsorumuz yaptı. Bu nasıl oluyor bilmiyorum yani. Benim iPhone X'im şu an Murat Erçelik'te. Hani sponsor onun bize yağdırması lazım. Benim telefonum adamda. Nasıl? Çok şık duruyor. Arkası beni çok büyülemiyor ama kötü değil yani. Hani arkası güzel yani beğenilebilir. Şu an açıkta bu var iPhone. Bunu göstereyim zaten standart. Bunun çok güzel bir tarafı var abi. İçinden hani Apple'dan bu çıkıyor. Buna da dua ediyoruz, şükrediyoruz yani. Apple baba bizi gördü falan. Şimdi buna bakıyorsun, içinden hızlı şarjı çıkıyor. Bu telefon hızlı şarjı destekliyor ama içinden çıkan sıradan rutin bildiğimiz kullandığımız adaptör. Kablosuz şarjı destekliyor falan ama yani bunun içinden de çıkması lazım şimdi baktığın zaman hızlı şarj çıksın ha. Bir büyük adaptör koy, iPad adaptörü koy yani kutuyu biraz büyük yap. Yurt dışı mail geldi YouTube'dan. Evet arkadaşlar bu kadar. Karar sizin. iPhone X, Samsung Galaxy S9 Plus. Ama söylemesi de uzun ya. Samsung Galaxy S9 Plus. Engin Altan Düz Yatan şarkısını falan yapmışlar diye. Evet abi ismi çok uzun. Galaxy S9 Plus. Sen hangisini kullanırsın? Şu an ikisinden birini sen al hediye abi desem. Hangisini kullandığım için. Birini kullanıyorsun zaten hemen bunu alırsın değil mi? Farklı olsun diye. Yani. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şen ve esen kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. İlk çıktığı günden beri kullandığım iPhone X'ten neden Samsung Galaxy S9 Plus'a geçtiğimi işte insan düşünecek abi. İnsan ne söyleyeceğini düşünecek. Anladın mı? Düşünmezsen böyle kalıyorsun.